Oyun planımızı kurduktan sonra artık geriye sadece uygulamalarımızı takip edeceğimiz ve performansımızı ölçüp değerlendirebileceğimiz Excel tablolarını konuşmak kaldı. Hanımlar, beyler, hoş geldiniz. Ben Single Line Trader. Ben kendim şu şekilde Stocks olarak adlandırdığım bir klasöre sahibim. Şimdi kısaca bu klasörün içerisinde ne olduğunu birlikte inceleyelim. Data kısmına geldiğimizde burada 2019, 20, 21 ve 2022 yıllarına ait arşivlerimin içerisindeki açık ve kapalı pozisyonlarımın, hangi işleme tam olarak nerede girdiğimin ve nerede çıktığımın ekran görüntüleri olan görsellerin, backtestlerin bulunduğu klasörler var. 2023 arşivini de bu klasör içerisinde biriktiriyorum. Burada şu an sadece grafikler var. Örneğin baktığımızda Arçelik. Arçelik'e 6 Mart 2023 tarihinde giriş, 15 Mart 2023 tarihinde çıkış yapmışım. Bu görselleri de zaten şu şekilde açtığımda Twitter'da sizinle paylaştığım görseller olduğunu anlayacaksınız. Tüm işlemlerimin giriş ve çıkışlarını şu şekilde not alıyorum. Bunlar sadece 2023 yılında açtığım işlemler. Devamında buradaki dosyaların hepsi 2023 arşivin içerisine aktarılacak ve data klasörüne aktaracak. Şimdi geri dönelim. Grafikleri de şu şekilde burada topluyorum. Bunlar benim şu an hali hazırda açık olan pozisyonlarım. Örneğin Magen'e bakalım. Bu şekilde ekran görüntüsünü alıyorum. Burada 2023 isimli bir Excel tablosu var. Onu açıyorum. Excel'in bu bölümünde tüm yılı kapsayacak şekilde Quarter 1, Quarter 2 yani çeyreklik dönemler ve 2023'ün tamamını kapsayacak şekilde başlangıçtaki param, bitişteki param, cebimden eklediğim ve çektiğim param. Bunları buraya yazdığımda bana yıllık olarak basit bir muhasebemi veriyor. Ne kadar kar ettim ya da zarar ettim, yüzde bazlı bu nedir? Alttaki sheetlere baktığımızda da bunları Q1 yani Ocak, Şubat, Mart, Q2, Nisan, Mayıs, Haziran şeklinde böldüğümü anlayabilirsiniz. Bir tane birlikte örnek yapacak olursak her zaman olduğu gibi 10 bin lira temsili sermaye ile aya başladığımızı farz edelim. O ay cebimden de 1500 lira ekleme yapmayı uygun buldum. Tasarruflarım buna imkan verdi ve bunu yatırıma dönüştürmek istedim. İlgili periyodun, ayın ya da çeyreğin kapanışında da 15 bin liram olduğunu farz ettiğimde ayı 3500 lira karla yani %30,43 bir büyümeyle kapattığımı görüyorum. İkinci çeyrekte de İlk çeyreği 15 bin lirayla kapattığım için buraya 15 bin lirayı yazıyorum. Ve o ayda 2 bin lira paraya ihtiyacım olduğunu veya bir sebepten dolayı çektiğimi farz edelim. Bitişimi de 16 bin lirayla yapmış olayım. Bu durumda tablo bana 3 bin lira kazandığımı, bunun da sermayemin %20'sine tekabül ettiğini söylüyor. Burada birinci çeyrekten itibaren bütün ayları ve devamında birinci çeyreği, ikinci çeyrekteki ayları, üçüncü çeyrekteki ve dördüncü çeyrekteki ayları kendi içerisinde doldurduktan sonra buradaki quarter tablolarını da burada dolduruyorum. Her çeyreğin son işlem gününde. Örneğin Mart ayı 31 çekiyor ve ayın 31'i Cuma gününe tekabül ediyor. Ben 31 Mart tarihinde kapanış fiyatlarımı, para çekip çekmediğimi, bu tip detayları yazarak quarter tablolarını güncelleyeceğim. Kullandığım diğer Excel'ler de esasında Crypto, Spot ve VWAP birbirinin aynısı. Sadece VWAP'ta kaldırıcı da göz önünde bulundurarak bir tablo hazırladım. Ama biz genel olarak VWAP değil de Spot hisse senedi işlemlerinden bahsettiğimiz için size bunu göstermem daha uygun. Şu an ekranda olan tabloyu geçtiğimiz bölümde konuşmuştuk. Buraya hisse senedinin adını yazmıştık. SLT. Giriş fiyatını 3, stopumuzu da 2.85 olarak belirlediğimizde tablo bize almamız gereken adet miktarını veriyordu. 10 bin lira temsili sermaye ile işlem özelinde %1 kaybetmek için kaç adet alım yapmam gerekiyor sorusunun cevabını veriyordu. Toplamda 2000 liralık bir pozisyon büyüklüğü yaratmış oluyorum. Bu da benim sermayemin %20'sine tekabül ediyor. Renkleri eşleştirdiğimde ise gayet güzel sonucunu alıyorum. Olası olarak 100 lira zarar ediyorum. Olası zararım işlem özelinde %5. Peki açtığım ve açık pozisyonları nasıl izliyorum? Onu da alttaki güncel sheetinden takip ediyorum. Örneğin senet kısmına SLT yazdık. Alış tarihimiz 1
Ocak 2023. Alış fiyatımız 3 lira. Alış adetimiz de 667. Güncel fiyatı da 3.80 olarak işlediğimde tablo bana senin portföy ağırlığının %99,96'sı SLT hissesinde. 533 lira 60 kuruş kârdasın ve bu da %26,67'ye tekabül ediyor şeklinde beni bilgilendiriyor. Diğer işlemleri de buraya aynı şekilde not almaya devam ediyorum. Kapattığım işlemleri ise kapanan sheet'ine geliyorum. Senet adımız SLT idi. Alış tarihimiz 1 Ocak 2023'tü. Satış tarihimiz de 1 Nisan 2023 olsun. Alışımız 3 liradan 667 adet gerçekleşmişti. Satışımız da 4 liradan gerçekleşmiş olsun. Bu sefer bu tablo bana 667 lira kârda olduğumu, yani %33,7 kâr ettiğimi, işlemde 90 gün kaldığımı ve günlük olarak 7 lira 41 kuruş kazandığımı söylüyor. Tablonun en altında ise buraya işlenmeye devam ettikten sonra bu işlemler toplamda yarattığım işlem hacmi, toplamdaki karım ve zararım, toplamdaki kar zarar yüzdem gibi detayları bana gösteriyor. Kapanan hisse sheet'ine SLT'yi girdikten sonra güncelden siliyorum. Çünkü artık güncel olmuyor. %100 nakite geçtim. Tabi burada nakite de düzeltmem gerekiyor o durumda. Peki kapanan işlemleri de buraya not aldım. Burada RRR yani Risk Reward Ratio adında bir sheet var. Burada sadece risk ödül hesaplaması yapmıyorum. Burası benim performansıma dair bilgileri bana veren sheet. Pozisyonu kapattıktan sonra gelip buraya SLT yazıyorum. 667 lira kar etmiştik. Bu bilgiyi buraya girdikten sonra öncelikle kar tablomun 667 lira olduğunu görüyorum. Burada bir işlem kazanmışım. Yani win-lose rate'im %100. Buraya baktığımızda ise total net profit yani toplam karlılığım 667 lira. Trade average profit işlem başına ortalama karlılığımsa 667 lira. Bu tek işlemde sonuç alabileceğimiz bir tablo değil. O yüzden 20-25 kadar işlem buraya kayıt etmemiz gerekiyor. İlk işlemi SLT olarak kaydetmiştik. İkincisi SLT 2, SLT 3, SLT 4 şeklinde buraya 30 tane SLT işlemi kodlayalım. Ve şu an rastgele bir şekilde buraya ikinci işlemde 500 lira kar ettiğimi, ikinci işlemde 400 lira zarar ettiğimi, bir sonrakinde 350 lira zarar ettiğimi, sonra 700 lira kar ettiğimi gibi tek tek yazayım. Rastgele bir şekilde kazanç ve kayıp tutarlarını buraya yazdıktan sonra grafik bana kısaca şunu söylüyor. Toplamda 30 işlem yapmışsın. 16'sını kazanırken 14'ünü kaybetmişsin. Bu da %53'e %47 gibi bir orana tekabül ediyor. Toplamda 10.760 lira kazanırken 5.890 lira kaybım olmuş. Grafiğin bu tarafına geçtiğimizde ise risk reward ratio'muz yani kazanç kayıp oranımız 2,09'a tekabül ediyor. Profit faktör ise 1,83. Profit faktör açıkçası benim için en önemli veri. Burada yazı turu örneğinde anlattığım gibi kaybederken 1 kaybettim ama kaybettiğim her 1 lira karşılığında ben kaç para kazandım? Bana bunu söylüyor. Bu da 1,83'e tekabül ediyor. Profit faktör birden büyükse zaten kârdasınız. Birden düşükse de zaten kayıptasınız olarak yorumlanabilir. Total net profit'e baktığımızda ise 4.870 lira kârdayız tüm işlemlerin ardından. Trade average profit bize işlem başına ortalama ne kadar kâr ettiğimizi söylüyor. 768 lira 57 kuruş işlem başına kârlılığımız var. Trade average lose ise bize işlem başına ortalama kaç para kaybettiğimizi söylüyor. Bu da 368 lira 13 kuruşa tekabül ediyor. Buradaki veriler benim performansımı ölçülebilir olup olmadığını bana gösteren şeyler. Örneğin benim yaptığım backtestler ardından profit faktörün 2 çıktığını farz edelim. Burada ise 1,83 karşıma çıkıyor. Bu ne anlam ifade ediyor olabilir? Bu benim stoplarımı kaçırdığımı ifade ediyor olabilir. Çok fazla slipaja maruz kaldığımı ve önlem almam gerektiğini ifade ediyor olabilir. Kazançlarımı yeteri kadar süremediğimi
ifade ediyor olabilir. Burada profit faktörün düşüşünü gördükten sonra da işlem kayıtlarıma geri dönüp neyi nerede yanlış yaptığımı test etmem gerektiğini anlıyorum. Burada gösterdiğim 2023 arşivindeki grafikleri ben 6'şar aylık periyotlarla açarak bu çizgileri de olduğu gibi sabit tutarak grafiğin 6 ay sonraki halini çıktı olarak alıyorum. Çıktı alırken siyah arka plan çok fazla mürekkep harcayacağı için sadece grafiklerime o zaman beyaz bakıyorum. Bu grafiğin 6 ay sonraki haline baktığım zaman örneğin burada stop olduktan sonra aslında stop noktamı biraz daha aşağıda tutup tutmamam gerektiği, ikinci bir mum kaçırıp kaçırmadığım, belki döner dönmez diye bekleyip beklemediğim, kârı yeterince sürüp süremediğim gibi detayları bana gösteriyor. İşlem kayıtlarını tutmak da performans takibimizi doğru yapabilmek açısından çok önemli. TradingView'da yaptığım taramaların ardından karşıma çıkan hisse senetlerini sistematik ve anlayabileceğim bir şekilde sınıflandırdığım gibi işlem esnasında, işlem sonrasında ve devamında da performans olarak bunları sistematik bir şekilde incelediğimi görmüş oldunuz. Şu ana kadar basit bir işlem kayıt tablonuz yoksa mutlaka bunu yapmanızı ve performansınızı ölçülebilir bir şekilde takip etmenizi size mutlaka öneririm. Bu video ile birlikte kavramlar serisinin sonuna artık çok yaklaştık. Bir sonraki kavramlar serisi bölümünde de paper trading ve backtestlerden bahsettikten sonra artık sizin de kendi performansını takip edebilen, kendi giriş çıkış noktalarını tespit edebilen ve uygulayabilen ve sürdürülebilir gelir elde eden traderlar olmanız için geriye sadece %50'lik bir yolunuz kalıyor. O geriye kalan %50 de tamamıyla mindset ve psikolojiden ibaret. İlerleyen günlerde Single Line Trader zihin seti ve psikolojiye dair yeni bir seri başlatacağımı buradan tekrardan duyurmak isterim. Yaptığı her işi disiplinle yapan, sistematik bir şekilde takip eden ve olayı en basit haline indirgeyen tüm traderlara bol kazançlar.